Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum her zaman olduğu gibi. Efendim bugün biraz kadına karşı işlenen suçlar, kadın erkek ilişkilerine ara verip andımız ve HDP'nin kapatılmasıyla ilgili konuşmak istiyorum sizlerle. Sorun gerçekten HDP ve andımız mı? Biraz buna bakalım efendim. Andımız ve HDP'nin kapatılması kararıyla ilgili konuşmadan önce tabii ki bütün açıklamaları, yorumları dikkatlice takip ettik, inceledik. Tartışmaları gözden geçirdim. Tartışmalar genelde Türklük ve milliyetçilik üzerine ilerliyor. Bunu özellikle gözlemlemek mümkün ki bu en tehlikelisi. Yani bir toplumu böyle bir gaza getirmek için Türkçülük ve milliyetçilik üzerinden hareket edilmesi en tehlikelisi. Söylemler içerisinde dikkat çeken en belirgin ifadelerden bir diğeri de Sayın Cumhurbaşkanımızın tek devlet, tek millet, tek bayrak söylemi, o işareti de biliyorsunuz. Bu işaret üzerinden ilerleniyor daha çok, yani andımız kaldırılırsa böyle bir şey gelebilir mi diye. Bu mümkün, lakin başka bir şey var orada, yani onu irdeleyelim biraz. Şimdi bu özellikle laik, liberal kesim, muhafazakar kesimin bu tartışmaları, özellikle andımız tartışmasını muhafazakarların Cumhuriyet'le bir hesaplaşması olarak görenler de var. Ben böyle düşünmüyorum. Çünkü bu hesaplaşma öyle hani kolay görünen bir şey değil. Bir diğeri de burada böyle bir durumun oluşabilmesi için farklı alanların da sisteme dahil edilmesi lazım. Buradaki tartışmalar başka bir şey, yani bu konu başka bir şey. İşte bu kısır tartışmalar arasında tabii ki de konuyu haliyle esastan değil usulden ele aldıklarını da görüyoruz efendim maalesef. Her şeyden önce andımızın kaldırılmasıyla ilgili o kararın hemen kapatılması tartışmalarının ve milletvekillerinin fezlekelerinin mecliste okunmasının peşi sıra gelmesi tesadüf değil. Bunu belirtelim. Yani bu ikisinin bir anda bir araya gelmesi tesadüf değil. Bu kısır tartışmaların en çok da iktidar partisine zarar verdiği de su götürmez bir gerçeklik. Bunu da görmek lazım efendim. Burada önemli bir noktanın da altını çizmeden geçmek istemiyorum. Şimdi andımızla büyüdük hepimiz. Benim kuşağım, benim öncem, benden sonrası, bugünkü kuşağa kadar, yani bu karara kadar herkes andımızla büyüdü. Sabah andımızla okullara gittik, okulları açtık, işte sınıflara girdik, andımızla çıktık gibi. Şimdi burada andımızın okullarda okutulmasının da okutulmamasının da ne faydası var ne zararı var. Yani üst bir kimlik, Türklük üst bir kimlik olarak vurgulanıyor burada. Üst bir kimlik oluşturması dışında ne bir faydası var ne de bir zararı var. Yani kalsa da bize bir zararı yok, gitse de bir zararı yok. Okutulsa da bir zararı yok, okutulmasa da bir zararı yok. Yani hani böyle bazı işler vardır ya veya bazı kişiler vardır ya, ne faydası vardır ne zararı vardır, orada durur. Bu da onun gibi bir şey. Yani üst bir kimlik oluşturması dışında bize çok da bir etkisi yok aslında. Olsaydı şayet terazilerimiz bugün doğru tartardı. Yani en alttan en üste kadar terazilerimiz doğru tartardı. Doğru insanlar olurduk, dürüst insanlar olurduk, başkasının hakkını gasp etmezdik. Maalesef toplumda böyle bir gerçeklik var. Şimdi bunun da altını çizmeden geçmek istemiyorum. Burada çok değerli bir arkadaşımla sohbet ederken, muhafazakar kesimli bir hanım arkadaşım, hatta iktidar partisine gönül vermiş, kadın kollarında çalışan, görev yapan değerli bir insan. Sohbet ederken şunu fark ettik, yani onun da yaşadıkları, işte toplumda, hayatın her alanında varız. Şimdi Avrupa'da, örnek veriyorum, bunu bir kalem olarak düşünün ve bir kalem yaptınız. Mesela siz bir kalem yaptınız. Sizinle aynı meslek grubundaki insanlar bu kalemi daha iyi nasıl yapabilir mi hesaplar. Mesela işte bir çeşme yaptınız.
O çeşmenin böyle açtığınızda su akar mesela. Biri böyle bir çeşme yaptığını düşünün. Diğeri de dokunmadan suyun akabileceği bir mekanizma yapmaya çalışır. Ya o onu yaptı, ben de bunu yapmalıyım gibi bir algı var. Burada yeri gelmişken de iki önemli bilim insanımızı da burada tebrik etmeden geçmek istemiyorum. Alman devlet nişanını almışlardır. Yani Alman eğitim sistemi içerisinde çalışıp didinmiş ve bu ödüle layık görülmüşlerdir. Büyük bir başarıdır. Önünde saygı duyulması gereken bir başarıdır. Ben tekrardan tebrik ediyorum ve tebriklerimizi de iletiyoruz bu vesileyle. Kastettiğimiz budur efendim. Türkiye'de ise bu durum, sen bir proje yaptın, bu projeyi yaptınız diyelim ki, ya nasıl yapar kardeşim, o bu projeyi yapamaz, onun elinden bu projeyi almamız lazım gibi bir algı var Türkiye'de maalesef. Sen de yap, daha iyisini yapabilirsin belki de. Hayır, bizde bir engelleme metodu var. Yani yapmasın, ben yapmıyorsam o da yapmasın. Sen de yap, yani böyle bir algıyla bu ülke gelişmez zaten. Burada kalırız. Dolayısıyla da bunu siyasilere mal etmenin de bir anlamı, bir mantığı yok. Sorun, her fırsatta söylüyorum, sorun siyasilerde değil, sorun toplumda, toplumun kendisinde. Çünkü hep bir benim olsun, onda olmasın, bende olsun. Komşuluk ilişkilerinde bile böyleyiz. Yani şunu gördüm, bak bu gözlerim şunu gördü. Komşusunun marketten, pazardan ne aldığını mimliyor adam. Buna dikkat ediyor. Yani bu nasıl bir şey? Böyle olmaz. Yani böyle bir toplum burada kalır. Yani bu kadar olur. Anlatabildim mi? Dolayısıyla da sorun toplumda, sorun siyasilerde değil. Siyasileri kimsenin suçlamaya hakkı yok bence. A'dan Z'ye. Tabii ki de eleştireceğiz ama yani öyle konuştuğumuz gibi onu yaptı, bunu yaptı gibi bir durum söz konusu değil. İşte andımız da burada devreye giriyor. Yani gerçekten işe yaramış olsaydı bugün böyle olmazdık, belki de başka türlü bir toplum olurduk. Ve eğitim sistemimiz gerçekten işe yarasaydı şu an nitelikli insan yetiştirme konusunda da daha başarılı olurduk. Daha fazla insan yetiştirirdik. Yetişmiş insanımız var mı? Var tabii ki. Ben daha fazla yetişmiş insandan bahsediyorum. Bu kısır tartışmalar içerisinde efendim gelelim meselenin özüne. Biraz bundan bahsedelim. Öncelikle HDP'nin kapatılması kararı ve milletvekilliklerinin iptali kararına baktığımızda devlet dediğimiz olgu, mekanizma, yapı, adına ne derseniz deyin artık, HDP'ye sisteme dahil olmaları noktasında zorluyor aslında. Yani diyor ki HDP'ye özünde ya Türkiye Partisi olursun ya da kapatılırsın, milletvekillerin diğer partilere gider ve sisteme bir şekilde dahil olursun. Bu dayatılıyor aslında. Bu dayatma neticesinde de bugün HDP işte Arşın, işte Halep noktasına getirilmiş durumda. Seç birini. Bu kadar basit. Ben burada efendim HDP'nin bu noktayı iyi değerlendirmesi gerektiğini kanaatini taşıyorum. Evet, HDP'nin Türkiye Partisi olması gerekiyor artık. Terörle arasına mesafe koyması gerekiyor. Bazı milletvekillerinin açıklamalarını da dinledim bu noktada. İşte şu ifadeyi kullananlar oldu. HDP'nin terörle bağlantısı yok ki arasına mesafe koysun. O zaman parti olarak HDP'nin terörle arasında bir iltisak yoksa milletvekillerinin var. Dolayısıyla da onları tekrar bir hesaba çekmesi gerekiyor HDP'nin. Elemesi gerekiyor. Türkiye Partisi olmazsa şayet sistem içerisinde eriyecek. Bunu her fırsatta söylüyorum. Daha önce de özellikle seçimle ilgili erken seçim gelecek mi, baskın seçim mi olacak konusunda bir video çekmiştim. Onu da kızlarım yukarıya bırakırlar. Orada bahsettiğim gibi aslında yani böyle bir hiç ilgilenmeseler HDP ile, HDP sistem içerisinde eriyecek. Ama buradaki asıl
istek, yani asıl beklenti HDP'nin sisteme dahil olması. Bu sistem içerisine dahil olması. Dolayısıyla da bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve sisteme dahil olmalıdır. Türkiye Partisi olmalıdır HDP. Olmazsa farklı bir sonuçla karşılaşacak. Şimdi kapatılırsa daha büyük, daha çok oy alır gibi ifadeler de dolaşıyor gündemde. Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Kapatılırsa tamamen sistem dışı kalacaktır. Yani tekrar toparlanana kadar Türkiye'de toparlanmış olacak zaten. Burada da böyle bir durum söz konusu. Şimdi bu tartışmalar içerisinde temel amaç HDP'nin kapatılmasından ziyade HDP'nin, yani bu partinin sistem içerisine dahil olması asıl istenen bu tartışmaların esasında da bu var efendim. Yani o devlet denilen yapı, mekanizma, adına ne derseniz deyin, bu yapıyı, buradaki oy potansiyelini, yani oradaki kitleyi sisteme dahil etmeyi amaçlıyor aslında. Burada önemli bir nokta da var. Hani söylemiştim, iktidar partisine çok zarar veren bir konu bu HDP'nin kapatılma kararının tartışılması. Yani bunların tartışılması en çok aslında iktidara zarar veriyor da diyebiliriz. Burada sadece iktidar değil, bütün partiler aslında HDP'nin kapatılmamasını, HDP'nin açık kalmasını ve sisteme dahil olmasını çok istemiyorlar aslında. Yani o tartışmalar öyle bir noktaya gelir ki kapatılabilir. Anlatabildim mi? Yani bazı şeyler ters tezahür eder. Şimdi siz birine yüklenirseniz veya onu bir şekilde engellemeye çalışırsanız, o engelleme farklı şekillerde tezahür eder ve topa vurma gibi düşünün. Yani çocukken hepimiz futbol oynamışızdır, bir şekilde topla haşır neşir olmuşuzdur çocukluğumuzda. Topa ne kadar sert vurursanız o kadar yukarı sıçrar. Dolayısıyla bu engelleme denilen mekanizma burada dayatılırsa daha farklı sonuçlar da doğabilir. Şimdi buradaki mesele orada bir pasta var. Diğer partiler çok da HDP'nin bu pastadan pay almasını istemiyor aslında. O yüzden sürekli bizim HDP ile bir bağımız yok, ittifakımız yok gibi açıklamalar yapılıyor. Ama arka planda el sıkışmaya çalışmak var. Yani öyle de bir çaba var. Dinledim ana muhalefet partisini. HDP ile bir ittifakının söz konusu, resmi bir ittifakın söz konusu mu sorusuna, gazetecinin, meslektaşımın sorusuna şöyle bir yanıt vermişti. Yok. Yani bizim 4 tane ittifakımız var. Saydı böyle İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti gibi böyle partileri saydı. HDP ile yok dedi. Buradaki asıl meseleyi görmemiz lazım efendim. Şimdi burada efendim geçmişten bugüne baktığımızda İslami kesim, yani aşırı dindar veya dindar dediğimiz kesim tarihinde ilk defa Müslüman kimliğiyle sistem içerisine dahil oldular. Sistemin onlara sunduğu o tat, o lezzetten bir tat aldılar aslında. Bu tat artık unutulmaz. Yani bu tadı alanlar bu sistem içerisinden çıkmak istemeyeceklerdir. Şimdi sıra Kürtlerde, liberal Kürtlerde diyelim aslında. Çünkü muhafazakar Kürt seçmen, özellikle ben bölgeyi iyi bildiğimi iddia edebilirim demiştim size daha önce. Muhafazakar Kürt seçmen çok da HDP'ye oy vermiyor aslında. HDP'nin oy aldığı kesim de sadece Kürtler değil. Yani sadece Kürtlerden oy alıyormuş gibi bir algı yaratılıyor ama öyle değil. Yani etnik farklı gruplardan oy alabiliyor. Aşırıcı diyebileceğimiz seçmenden oy alabiliyor. Yani sadece öyle bir algı yaratılıyor ki sadece Kürtlerden oy alıyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Öyle değil aslında. Muhafazakar Kürt seçmen daha çok iktidar partisini destekliyor. Burada da böyle bir durum söz konusu. İlaveten yani daha böyle aşırıcı diyebileceğimiz, daha liberalizmin bir üst perdesinden
konuşan ve üst perdeden bakanların o kesim oyunu da alıyor HDP burada. Amaç aslında sadece Kürtleri değil, bu oy tabanında da yani bu varoluştaki o kitleyi de sisteme dahil etmek amaç aslında efendim. Onları da sisteme dahil ettik mi kaynat ki pekmez olsun. İşte o zaman bizi çok da yıkamayacakları bir ülke noktasına getirebiliriz ülkemizi. Şimdi bu noktada efendim iktidar da, HDP de, muhalefette ne kadar direnirse dirensin, HDP'nin seçmeni yani destekleyeni şu veya bu şekilde, Kürtler özellikle şu veya bu şekilde sisteme dahil edilecekler sonunda, yani o senaryonun sonunda sisteme dahil edilecekler. Şimdi ayrıca da ben burada önemli bir noktayı da belirtmeden geçmek istemiyorum. Yani bu Türklük, Kürtlük, Lazlık vesaire, ben bunları hayatım boyunca, ömrüm boyunca anlamış değilim. Muhtemelen de anlamadan göçüp gideceğim. Çünkü şimdi çocukluğumdan itibaren bana böyle bir şey öğretilmedi. Yani Kürtlük, Lazlık böyle bir şey öğretilmedi bana. Bu noktada güzel de bir örnek anlatmak istiyorum efendim. Tabii çocukluğum köy hayatı içerisinde geçti. Kendimi şanslı bulan çocuklardan biriyim, yani köyde büyüyen çocukların şanslı olduğunu düşünenlerden biriyim. Çünkü gerçekten özgürlüğünüzü yaşıyorsunuz. Gerçekten çocuk olmanın o tadını çıkartıyorsunuz. Şehir hayatında çocukları maalesef apartmanlara, dört duvar arasına tıkmış durumdayız. Orada farklı milliyetlerden, yani farklı etnik kökenleri olan komşularımız da vardı. Mesela Rum komşularımız vardı, Ermeni komşularımız vardı. Meryem komşumuz vardı, Meryem teyze rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin yani. Sonradan Müslüman olmuştu. Olmasaydı da önemli değil yani, biz onu Meryem teyze olarak çok seviyorduk. O zamanlar portakal çok değerli bir şeydi. Yani benim çocukluğumda böyle kolay ulaşılabilen bir şey değildi. Portakal ağaçları vardı Meryem teyzenin. İşte ben ve kardeşlerime getirirdi. Renkli gözlü, beyaz tenli, mavi gözlü bir teyzemiz de. Ben onu o yüzden çok severdim. Yani portakallarını toplayıp çocuklara verirdi. Mesela çocuklar onu çok severdi. Bizim zamanımızda, yani benim çocukluğumda rahmetli dedem hafızdı, işte köyün hafızıydı, camide hocalık da yapmıştı. Bize böyle bir şey öğretilmedi. Yani iyi insan, kötü insan vardı benim çocukluğumda. Şu veya bu yoktu. Bunu büyüyünce biraz böyle görmeye başladım ve dolayısıyla hani çocukluğunuzda size ne öğretiliyorsa onunla büyüyorsunuz. Denir ya, çocukluk bu noktada önemlidir. Böyle büyüdüğüm için bunu muhtemelen anlamayacağım ömrüm boyunca, algılayamayacağım. Yani o odur, bu budur kısmını algılayamayacağım ömrüm boyunca. İşte dediğim gibi benim için artık yani bu kimliğe ulaştım çocukluk evresinden sonra. Benim için iyi insan var, kötü insan var, çalışkan insan var, tembel insan var, memleketini seven var, sevmeyen var, memleketi için çalışan var, çalışmayan var. Yani onun dışında bir kimlik çok da benim için önemli değil. Ki keza zaten hani bize öğretilen de dediğim gibi böyle bir şey yoktu. Bir de Türk milleti bize öğretildi. Yani hepimiz bir milletiz, bu topraklarda yaşıyoruz. Ki keza zaten aynı gemide değil miyiz? Türkiye'yi birlikte yiyip içmiyor muyuz? Aynı toprağın altına girmiyor muyuz? Aynı toprağın altına giriyoruz. Türkiye'yi birlikte yiyip içiyoruz. Ne farkımız, birimizin diğerimizden ne farkı var? Ya da fark diye bir şey var mı? Bence yok efendim. Yani ben bu mantıkta olan biriyim. Buradaki asıl mesele efendim siyasi etmenlerden kaynaklanan bu algıyı, maalesef ki işte bu etnik kimlik algısı siyasi etmenlerden kaynaklanan bir algı. İşte siyasetçilerin bu alanı oy deposu olarak görmesinden kaynaklanan bir algıyı yine siyasi faktörlerle yıkma çabasıdır aslında. Ki yıkılması da gerekiyor artık. Yani bugünkü dünyada böyle bir şey de kalmadı.
Çünkü neredeyse tüm liderlerin dilinde olan yeni dünya düzeni, her fırsatta söylüyorum, Orta Doğu merkezli şekillenecek. Türkiye'de Orta Doğu merkezli şekillenecek olan bu denklemin bir parçası. Artık kabul etseniz de etmeseniz de, hoşunuza gitse de gitmese de Türkiye bu denklemin bir parçası artık ve Türkiye o geçidi çoktan geçti efendim. Bu noktada da artık içerideki sorunsalları toparlama vakti geldi. Orada da, yani içerideki sorunsalları toparlama noktasında da ayrıştırıcı değil, birleştirici bir üsluba ihtiyacımız var. Birleştirici bir dile ihtiyacımız var. Bunu benimsememiz gerekiyor. Burada son olarak efendim önemli bir dipnotun da altını çizmeden geçmek istemiyorum. O da şu: şimdi mübarek devletimiz için Doğu cephesinden daha tehlikeli Batı cephesi aslında. Batı cephelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Doğu Güneydoğu halkı, özellikle hani Karadeniz'den başlayayım. Doğu Karadeniz, Doğu, Güneydoğu olarak, yani o coğrafya, İç Anadolu'nun bir bölümü. İşte telaffuz edilen nokta bu zaten. Orayı bir bütün olarak düşünün efendim. Orada, yani oranın halkı, o Doğu Karadeniz zaten aşırı milliyetçilik temeli vardır orada. Mesela Kars, Ardahan da milliyetçidir. Bakmayın öyle size söylediklerine. Gelelim içe doğru, aynı şekilde diğer bölgelerin ben halkının klavye delikanlılarından daha vatansever olduklarını düşünüyorum. Yani işte öyle klavye başında ki vatanseverlikten daha vatansever olduklarını düşünüyorum. Çünkü bedel ödüyorlar. Bu konuya da ayrıca değineceğiz. Yani terörün yükünü onlar çekiyor aslında. Yani onlara zarar veriyor. Anlatabildim mi? Yani eşkıyalık bir düzen düşünün mesela. Böyle bir yapı oranın halkına da zarar veriyor aslında. Yani tehdit ediliyorlar. Çocukları kaçırılıyor vesaire. Bir bedel ödüyorlar. Yani buradan hani görmeden çok konuşmanın da ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Yalnız burada bir diğer önemli nokta var. O da şu: Anadolu insanı, yani o cefakar, o vefakar Anadolu insanı her zaman bedel ödeyen taraf olmuştur zaten. Ülkenin milli birliğinde, ülkenin muhafazasında her zaman bedel ödeyen Anadolu olmuştur. O büyük Anadolu olmuştur. Ve yine aynı bedeli ödediklerini ben görüyorum, gözlemliyorum Anadolu coğrafyasının. Emin olun ki yine ödeyeceklerdir. Hani hiç bundan bir çekincesi olduğunda görmüyorum kimsenin. Yani bugün Allah korusun herhangi bir dış müdahale olsa yine Anadolu'dur bizi koruyacak aslında. Yani öyle bir kanaatim var benim. Bundan dolayı Batı cephelerine dikkat edin. Özellikle Karaağaç örneğini verebilirim mesela. O da ayrı bir konu başlığı. Ona da ayrıyeten değinmemiz gerekiyor. Burada Batı cepheleri daha tehlikeli. Batı cephelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Mavi ekonomiden bahsediyoruz mesela. Mavi ekonomi önemlidir. Bundan dolayı Akdeniz gibi cepheler daha dikkat edilmesi gereken cephelerdir. İşte Montreux'ün tartışmaya açılmasının altında yatan etmenler de burada ortaya çıkıyor zaten. Yani bunun çok işte İstanbul'un tabakatıyla ilgili olduğunu ben düşünmüyorum. Montreux başka bir şey. Montreux'ün tartışmaya açılması tehlikelidir. Dikkat edin buraya. Montreux'ün tartışmaya açılması demek, Boğazlardan Rus gemilerinin istediği gibi veya başka ülkelerin gemilerinin istediği gibi cirit atması anlamına gelir. Onlara alan ve saha açılması anlamına gelir. Buna dikkat edin efendim. Bu önemli bir noktadır. Dikkat ettiyseniz işte efendim, algı operasyonlarıyla gözümüzü boyarken gerçeği görmemizi engelliyorlar. Bu algı operasyonları içerisinde gerçeği görmeye özen gösterin. Gerçeği gözden kaçırmayalım efendim. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.